Hanımlar beyler, Yemek.com videosuna hoş geldiniz. Benim en sevdiğim burgerlerden bir tanesi de böyle tavuk burger ama nasıl olacak biliyor musunuz? O tavuğun dışı böyle çıtır çıtır olacak. Üzerinde şahane böyle yoğurtlu, mayonezli, güzel böyle bir lahana salatası, coleslaw dediğimiz. Yumuşacık ekmek, işte benim bütün aradığım bu ve bunun bütün sırlarını size az sonra anlatacağım. Öncelikle tavukla başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle kemiksiz, güzel böyle kalça etlerimiz var. Çok böyle üzerinde yağ vesaire varsa alabilirsiniz ama bunlar yeterli, güzel parçalar. Üzerine böyle bıçağınızın arkasıyla birkaç tane çentik atacağız ki birazdan marinasyona koyduğumuz o marinasyon içlere doğru da işleyebilsin. Aynı zamanda kızartırken de içerisinin daha güzel pişmesine yardımcı olacaktır. Özellikle şu bıçağın şu alt kısmıyla şöyle birkaç tane delik yapabilirsiniz. Koparmıyoruz tabii ki. Aynı şeyi içerisine de yapalım. Şimdi sıra geldi marinasyona. Burada neyimiz var? Ayran. Yanlış duymadınız. Ayranımız var. Ayran içerisindeki süt bileşenleriyle beraber tavuktaki proteinin kolayca parçalanmasına yardımcı olacaktır. Yaklaşık 1 saat kadar bu marinasyonda bekletmek yeterli olur ama bir gece bekletirseniz pamuk gibi olur. Ayran biraz tuzlu olduğu için fazla tuz atmıyorum içerisine. Tavuklara yetecek kadar atacağım. Ve bir parça tatlı toz kırmızı biber ekliyorum. Ve olduğu gibi tavukları içerisine ekleyeceğim. Hatta içerisine bir diş de sarımsak ekleyelim. Hem aroması da yükselsin. Kokusu inanılmaz oldu bir anda tabii ki sarımsak ekleyince. Bu arada sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Şöyle sosun her yere gelmesine özen gösterelim. Şimdi tavukları yaklaşık ben 1 saat kadar buzdolabına kaldıracağım. Onlar dinlenirken de burgerin içerisine koyacağımız o muhteşem, hafif böyle mayonezli coleslaw salatayı yapalım. Salatamız için bir parça lahana ihtiyacımız var. Çok fazla değil. Yani şöyle bir 200 gram kadar falan olsa yeter. Şu an bir dilim keselim. Lahanadaki kalın parçaları temizleyeceğiz. Bakın şu ortasını alıyorum. Sonrasında doğrarken de şu parçaları falan denk gelirsek onları da alacağız. Hatta gördüğümüz yerleri hemen alabiliriz. Çok fazla değil. Bunları alacağız sadece. Mümkün olduğunca ince doğramaya gayret edin. Lahanaları kabımıza alalım. Bakın arada bakın ki hepsi eşit boyda olsunlar. Varsa mesela bunun gibi kalın parçalar falan onları da çıkartın. Şimdi hem renk versin hem de dokusunu birazcık daha farklılaştırsın diye çok ufak bir parçada mor lahana doğrayacağım içerisine. Bu çok zorunlu değil ama doğrarsanız hem lezzeti hem de rengi açısından bayağı bir farklılık katacaktır. İnce bir dilim keselim. Olabildiğince de ufak parçalara bölelim. Bakın burada da sert bir damar var. Onu aldım ve doğruyorum. Ve bir tane de havucum var. Onu da rendeleyerek ekleyeceğim içerisine. Rendelerken özellikle uzun parçalar çıkartmaya özen göstereceğiz. O nedenle böyle kısa aralıklarla değil, tepeden aşağı kadar hep bir seferde rendelemeye özen gösterin. Bunu ara ara size hatırlatıyorum her zaman. Havuçlarımız da hazır. Benim içine koyacağım sebzeler bu kadar ama bunun içerisine ne yakışır diye sorarsanız sarımsak çok iyi gider ama ben sarımsağı birazdan başka bir sosa kullanacağım. Bir de bunun içerisine beyaz soğan muhteşem gider. Şimdi biraz tuz ekleyelim. Olmazsa olmaz. Normal bir lahana salatası gibi yoğurmayacağız bunu. Karıştırarak yapacağız. Tuzu biraz sever. 2 dolu yemek kaşığı yoğurt koyalım. Süzme olmayacak. Normal yoğurt, özellikle ev yoğurdu olursa hafiften cıvık, kıvamlı. Çok daha iyi olur. Ve böyle normal 2 yemek kaşığı kadar da mayonez ekleyeceğiz. Hardal da ekleyebilirsiniz. Şimdi bir de yarım limonun suyunu sıkacağım içerisine. Tabii ki süzgecim. Arada soruyorsunuz hiç sıkacağınız falan yok mu? Var ama bu benim daha çok kolayıma geliyor. Ya avucumda sıkıyorum ya da böyle süzgeçle sıkmak benim daha çok kolayıma geliyor. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Ve karıştıracağız. Hiç ezmiyoruz. Tamamıyla homojen bir hale gelene kadar karıştırıyoruz. Ondan sonra buzdolabında dinlendireceğiz ki iyice sosu çekebilsin. Bu aşamada oluşan şey aslına bakarsanız yine bir marinasyon işlemi. Tuz, limon suyu, yoğurt o sert olan dokuları tekrar yumuşatacaktır. O nedenle şimdi biz bunu çok fazla ezersek aşırı bir yumuşama olur. O çıtırlığını kaybeder.
Bunlar küçük ama önemli püf noktaları. Bunlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Güzelce karıştı. Her yerine homojen olarak dağıldığına emin oldum. Bunu da buzdolabına kaldırıyorum. Ta ki tavukları kızartana kadar buzdolabında bekleyecekler. Birazcık daha yumuşamış olacaklar o arada. Salatamızı koyduk. Şimdi gelin güzel bir sos yapalım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar mayonezimiz var. Bunun içerisine yaklaşık dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar hardal ekleyeceğiz. Hardal o yüzden salataya eklemedim. Eğer sosu yapmayacaksanız siz hardalı salataya ekleyebilirsiniz. Tatlar çok fazla baskın olsun istemiyorum. Hepsi dengeli, birbirini tamamlayan lezzetler olsun. Çok az buraya da tuz atacağız ama çok az, yani böyle atmayabilirsiniz ama o sarımsak için gerekli. Çünkü içerisine bir tane sarımsak ezeceğim. Bir nevi güzel böyle hardallı mayonezli, sarımsaklı bir sos gibi olacak ama içerisine bir de ne doğrayacağız biliyor musunuz? Tabii ki kornişon turşu. Burayı karıştıralım. Kıvamı gayet güzel zaten. Hepsi hazır soslar. Sadece güzelleştirmeye çalışıyoruz. Kornişonlarımız var burada. Onları da minik küpler halinde doğrayacağız. Önce uzun şeritler halinde doğrayın. Sonrasında tekrar yan çevirin. Yine uzun parçalar kesiyoruz. Uzun şeritler, jülyen dediğimiz. Sonra yine 90 derece çevirdim. Bu sefer minik küpler halinde doğruyoruz. Olabildiğince küçük. Çünkü sürülebilir kıvamda olacağı için büyük parçalar gelsin istemiyorum. Böyle bir anda ısırdığımız zaman böyle turşu tadı sadece ağza gelsin. Bu sosa kapari ekleyebilirsiniz. Kırmızı soğan ekleyebilirsiniz. Ya da hiçbir şey eklemeden sadece sarımsaklı böyle hardallı mayonez gibi de kullanabilirsiniz. Benim tariflerimde eğer ki çok böyle ölçülü vermediysem doğaçlama her zaman serbest, bunu unutmayın. Sosumuz da hazır. Onu da karıştıralım. Tabii ben sosu sürecek gibi yaptım. Belki de siz sadece sos ve tavuğu yemek isterseniz bu sosu daha bol yapabilirsiniz. Hatta bu sosa birazcık da yoğurt ekleyip daha hafif bir hale de getirebilirsiniz ama bunu ekleyeceğiniz yoğurt süzme olsun. Evet, şimdi sıra geldi artık tavukları kızartmaya ama tavukları kızartacağımız o dış kaplaması için size güzel birkaç tüyo vereceğim. Sadece una bulayacağız çünkü zaten ayranın içerisinde bekliyor. Sonrasında una bulayıp güzelce silkeleyip kızartacağız ama unumuzu lezzetsiz bırakamayız. İçerisine birazcık toz kırmızı biber, bunu acı da koyabilirsiniz. Bolca tuz ekliyoruz. Karabiber ekliyoruz. Tavuğa yakışan baharatlardan bir tanesi de kuru kekik. Kuru kekiği birazcık avucunuzda ovalayarak ekleyin. Yine şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi sıra geldi gizli silahıma. Bu nedir? Susamlı çubuk kraker. Zaten bunlar kavrulmuş ve yeteri kadar kuru oldukları için böyle bir un içerisine parçalayarak kattığımız zaman dışı katmana güzel ve çıtır farklı bir doku da ekleyecektir. O nedenle elinizde kırarak bu susamlı parçaları da unumuza ekleyeceğiz. Bu aşamada belki biraz cips vesaire de ekleyebilirsiniz. Mümkün olduğunca küçük olmalarına dikkat edin ki yapışabilsinler. Büyük parçalar fazla yapışmayacaktır. Ama benim bunun içine dökmeyi sevdiğim şey şu paketin tabanında kalan o kırıntılar ve bol susam. Onların hepsini dökeceğim içerisine. Evet, biraz susamı fazla olsun. O kavrulmuş susam tadı çok güzel. Şimdi hepsini bir harmanlayalım. Homojen olması çok önemli. Şimdi kuru karışımımız hazır. Tavukları dolaptan çıkarttım zaten. Güzelce hafiften sosu da çekmişler. Şimdi bir yandan hem tavuğumuzu buraya bulayacağız hem de yağda kızartacağız. Yağımız iyice kızdı. O yüzden altını birazcık kısalım ve başlayalım. Fazlalığını süzdürelim. Birkaç kez önlü arkalı çevirdim. Ara ara da güzelce kaşıkla beraber o sıcak yağ üzerlerine de gezdirdim ki her yerde çıtır çıtır olsun. Altın sarısı rengi alınca tamam demektir. Hafiften böyle çok hızlı gittiğini düşünürseniz ateşinizi yanmaya yakınsa ve tavuğunuz pişmediyse altını kısıp açmayı da unutmayın. Bunlar çok önemli hareketler. Evet, artık bunları alabilirim. Altını tekrar kısacağım. Bir havlu taşı da üzerine çıkartalım. Ve çıkar çıkmaz üzerine biraz tuz gezdireceğim ki o tat içinde kalabilsin. Of, mükemmel duruyorlar. Hemen hafiften tuzlayalım. Ve kalanları da pişirelim. Tavuklar hazır. Şimdi burada burger ekmeğim var. Normal klasik burger ekmeği.
Ama burger ekmeği olmak zorunda değil. Normal ekmek olur, tost ekmeği olur. Ama kızartalım ki daha da güzel olsun. Lezzeti birazcık daha fazla olsun. Şimdi kızartırken kaloriyi pek düşünmeyeceğiz. İçerisine ne süreceğiz biliyor musunuz? Mayonez. Of. Mayonez sürülmüş kızarmış ekmek. Bence dünyadaki en büyük icatlardan bir tanesi olabilir. Ve her şey hazır. Şu anda bir tek geriye birleştirmek kaldı. Yalnız ne kadar çıtır olduklarını size göstermek için şuradan ucundan bir parça kopartıp ağzıma atacağım. Bence bayağı çıtır. Şahane. Özellikle bu krakerlerin çıtırtıları çok efsane. Ekmeğimizi tabağımıza alalım. Yaptığımız bu hardallı, kornişonlu sostan şöyle bir tatlı kaşığı kadar tabanına sürelim. Şuradan kendime göre güzel bir parça seçeyim. 2 parça da koyabilirsiniz ama ben şu anda bir parça bana yeterli olacaktır. Şöyle. Hatta hadi şuradan da bir köşe parça alacağım. Tam böyle yuvarlığa doldursun. Öf. Bakın salatayı göstereyim size. Hiçbir şey yapmadık. Sadece karıştırdık. Ve ne kadar kendini salmış, yumuşamış. Şimdi bundan da burgerin üzerine birazcık koyalım. Ekmeğimizi de kapattık. Bence muhteşem tavuklu burger işte buna denir ve ben bunu doya doya, seve seve, bayıla bayıla yerim. Şu anda akıllarda tek soru var. Ferhat Şef bunu nasıl ısıracak? Kendimizi gevşetiyoruz. Çeneyi de gevşettik. Bu kadar yumuşak, bu kadar sulu. Bakın böyle ekmeği sıkıştırdım. Zaten ısırdığım an siz de gördünüz. Tavuk böyle nasıl söyleyeyim? Tavuk hiçbir direnç göstermedi. Parçalandı gitti. Sadece onun kıtırtıları var. İnanılmaz güzel. Bence bu tarifi yapmadan geçmeyin. Bir kenara not edin en azından. Canınız tavuklu burger isterse yapacağınız tarifi öğrendiniz. Ama abone olmanız bizim için çok çok önemli. Lütfen abone olun. Beğendiyseniz beğenmeyi, bizleri Facebook'tan ve Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Bay bay.